Şimdi mühendislik dendiğinde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen lazerler, devasa makineler, beton, değil mi? Peki ya size desem ki binlerce yıl önce insanlar sadece taş, su ve akıllarını kullanarak günümüz standartlarını bile zorlayan şeyler yaptılar. İşte bu gerçekten inanılmaz. Peki, hadi biraz daha derine inelim. Bakın, bir tarafta günümüzün tüm teknolojisi var. Diğer tarafta ise sadece su, taş ve insan zekası. Aradaki fark dağlar kadar gibi duruyor, değil mi? Ama ortaya çıkan işlere bakınca şaşırıyorsunuz. Hatta bazen eskilerinki çok daha dahice geliyor. Neden mi? Çünkü onlar en zor şartlarda en akıllıca çözümleri bulmak zorundaydılar. Başka şansları yoktu. İşte bu, tüm bu anlatacaklarımızın merkezindeki soru aslında. Yani antik insanlar gerçekten ilkel miydi? Eğer aklınızda binlerce yıl önce yaşayan insanların sadece kaba kuvvetle, basitçe hayatta kalmaya çalıştığı bir resim varsa, emin olun birazdan görecekleriniz bu resmi tamamen parçalayacak. Tamamdır. Haydi zamanda geriye doğru bir yolculuğa çıkalım. Ama en baştan değil. Şöyle görece daha yakın bir tarihten başlayacağız ve adım adım tarihin en derin, en gizemli anlarına doğru ilerleyeceğiz. Bakın bu yapıya. Bu basit bir su kanalı falan değil. Bu kocaman bir imparatorluğun, evet, tüm ekonomik sisteminin ayakta durmasını sağlayan dev bir omurgaydı. Düşünsenize, farklı yüksekliklerdeki nehirleri, su kapakları ve tünellerle birleştiriyorlar. Yer çekimine resmen kafa tutuyorlar. Gıda, vergiler, askerler, her şey bu kanal üzerinden akıyordu. Kısacası bir imparatorluk bu su yolunun üzerinde yüzüyordu, kelimenin tam anlamıyla. Şimdi ise bambaşka bir yere, yerin onlarca metre altına iniyoruz. Ama aklınıza sakın karanlık, boğucu tüneller gelmesin. Hayır hayır, burası içeri girdiğiniz anda rahatça nefes alabildiğiniz capcanlı bir şehir. Peki ama bu nasıl mümkün olabilir? İşte deha tam da burada devreye giriyor. Olay sadece bir baca açmak değil, soğuk havanın ağırlığı, basınç farkları, tünellerin açısı, hepsi o kadar zekice hesaplanmış ki içeride ateş yaksanız bile dumanı anında yukarı çeken, kendi kendine çalışan mükemmel bir sistem var. Yani modern mimarlar bile diyor ki bunu sıfırdan tasarlamak akıl almaz bir iş. Gerçek bir yaşam destek sistemi. Seri üretim modern bir icat mı sanıyorsunuz? Hiç de değil. Roma İmparatorluğu, Fransa'nın güneyinde resmen bir un fabrikası kurmuştu. Mantık çok zekice. Suyun gücü, bir domino taşı etkisiyle tam 16 farklı değirmeni aynı anda çalıştırıyor. Tam bir zincirleme reaksiyon. Peki günde ne kadar un üretiyordu dersiniz? Tam 4,5 ton. Bakın bu rakam bugün bile bir fabrika için gayet ciddi bir miktar. Yani evet, Romalılar sanayi devrimini bizden yüzlerce yıl önce kendi ölçeklerinde yaşamışlardı bile. Şimdi size bir sayı vereceğim. 2,5 santimetre. Evet, sadece bu kadar. Kulağa pek bir şey ifade etmiyor gibi gelebilir ama aslında bu sayı Roma mühendisliğinin ne kadar inanılmaz hassas olduğunun kanıtı. Bakın, ellerinde lazer yok, GPS yok, hiçbir modern alet yok. Ama buna rağmen neredeyse yarım kilometrelik bir köprü boyunca suyun akış eğimini sadece o 2,5 santimetrede tutmayı başarmışlar. Bu ne demek biliyor musunuz? Su ne çok hızlanıp taşacak ne de yavaşlayıp kirlenecek. O mükemmel dengeyi bulmuşlar. Bu resmen milimetrik bir deha. Şimdi rotamızı bambaşka bir felsefeye, doğayla savaşmak yerine onunla bir bütün olarak çalışan bir medeniyete, İnkalara çevirelim. Bunlara sakın sadece dağa oyulmuş basamaklar olarak bakmayın. Hayır, her bir teras kendine özel toprak karışımıyla, drenajıyla, güneş alma açısıyla aslında birer laboratuvardı. Düşünün, aynı dağın yamacında hem tropik meyveler hem de soğuğa dayanıklı patates yetiştirebiliyorlardı. Resmen kendi mikro iklimlerini tasarlıyorlardı. İnkaların bir başka dehası da duvarları. Harç yok, çimento yok, peki nasıl duruyor? Her bir taşı bir Lego'nun parçaları gibi diğerini mükemmel bir şekilde kilitleyecek geometride kesiyorlardı. Sonuç ne mi oluyor? Deprem anında bu duvarlar yıkılmıyor, aksine esneyerek sarsıntının enerjisini emiyor. Yani taşlar adeta dans ediyor.
Bu modern deprem mühendisliğinin temel prensiplerinden biri ama taşla yapılmışı. Şimdi ise öyle bir şeye geliyoruz ki gerçekten de bulunduğu zamana tamamen aykırı, şok edici bir mekanizma. Bir gemi enkazından çıkan bu alet tarih hakkında bildiğimiz her şeyi sorgulamamıza neden oluyor. Bu bildiğimiz anlamda bir analog bilgisayar, birbirine kusursuzca bağlanmış onlarca dişli. Gökyüzünü taklit eden minik bir evren simülatörü gibi bir şey. Güneşin, ayın konumunu, tutulmaları hepsini hesaplıyor. Düşünün, benzer bir karmaşıklıktaki saat mekanizmalarının ortaya çıkmasına daha 1000 yıldan fazla var. Bu yüzden varlığı bile akıl almaz bir durum. Bu mekanizma insanı ister istemez şunu düşündürüyor. Eğer o dönemde böyle bir bilgi varsa biz tarihin hangi sayfalarını kaybettik? Kim bilir, belki de bu teknoloji kaybolmasaydı her şey çok daha farklı olabilirdi. Hadi zamanda biraz daha geriye gidelim. Bu defa koca koca medeniyetleri ayakta tutan o temel altyapı harikalarına bakalım. Hiç düşündünüz mü? Bugünün asfalt yolları birkaç senede çukur dolarken Roma yolları neden hala sapasağlam? İşte cevap bu 4 katmanlı sistemde. En altta temel, üstünde drenaj için taşlar, sonra sağlam bir taban ve en üstte de pürüzsüz yüzey. Her katmanın bir görevi var. Bu bir yol yapımından çok bir mimari proje gibi. Düşünün, dünyanın en kurak yerlerindesiniz. Suyu bir yerden bir yere götürmeniz lazım ama buharlaşmaması, kirlenmemesi gerekiyor. Nasıl yaparsınız? İşte kanat sistemi bunun en zarif çözümü. Pompa yok, motor yok. Sadece yer çekimi ve insan zekası. Binlerce yıl önce sürdürülebilir mühendisliğin zirvesi. Ve şimdi yolculuğumuzun son durağına, gerçekten de bilinen tüm kuralları yıkan, tarih kitaplarını yeniden yazdıran o büyük gizeme geldik, Göbekli Tepe. Tam 12.000 yıl önce. Evet, yanlış duymadınız. 12.000. Daha ortada tarım yok, yerleşik hayat yeni başlıyor. İnsanlar avcı ve toplayıcı. İşte işin akıl almaz kısmı da burası. Ortada metal aletler yok, tekerlek yok, çömlekçilik bile yok. Ama bu insanlar tonlarca ağırlıktaki o dev sütunları bir şekilde kesiyor, taşıyor ve inanılmaz bir hassasiyetle dikiyorlar. Ama nasıl? Bu keşif bildiğimiz o klasik tarih sıralamasını tamamen çöpe atıyor. Hani önce tarım, sonra yerleşik hayat, sonra da tapınaklar gelirdi ya. Hayır, Göbekli Tepe bir sığınak falan değil. Planlı, karmaşık bir tapınak. Bu da demek oluyor ki gelişmiş organizasyon ve mühendislik tarımdan bile önce vardı. İnsanlık düşündüğümüzden çok daha önce mühendis olmuş. İşte tüm bu binlerce yıllık yolculuk bize tek bir şeyi gösteriyor. Mühendislik modern bir icat değil, insanlık kadar eski, içimize işlemiş bir yetenek. Ve bu da akla şu soruyu getiriyor. Belki de asıl mesele ne kadar ilerlediğimiz değil de bu uzun yolda neleri unuttuğumuz, neleri kaybettiğimizdir.